En çok da zorlandığımız şey bizim burun ameliyatları burada. Ona geliyoruz şimdi zaten. Evet, yüzümüzün en ortasındaki organ, vücudumuzun en önündeki organ, vücuttaki en çok kırılan kemik. Yüzüstü düştüğünde ellerinizi arkaya bağlı, yüzün üstüne düştüğünde önce burnu kırılıyor insanların. En çok travma buruna geliyor. Çocuklukta veya erişkinlikte. Nefes almaya yarayan bir organ, koku almaya yarayan bir organ ve iki gözümüzün ortasında aynaya baktığımız anda En çok gördüğümüz görüyoruz. şey. O zaman şöyle yeni bir başlık olarak burnumuza geçiyoruz. Aha. Değil mi? Açıkladığınız gibi hani en önemli organımız gerçekten yüzümüzün ortasında teşkil eden. Bu burun ameliyatlarının şu anda 5000 türlü çeşidi var değil mi? Evet. Yani hani işte tıraşlama diyorlar, kırma diyorlar. Ne oluyor şimdi? Tam olarak nasıl yapıyorsunuz burun ameliyatları ve kimlere yapıyorsunuz? 18 yaşından estetikleri için 18 yaşının doldurmuş olması gerekiyor. Bir, genel anestezi olması gerekiyor. Genel tabii. Üst sınır var mı yaş olarak? Benim 52 yaptığım en yaşlı hastam. 52'den daha sonraki burun estetikleri bana gelmedi. 60 yaşta bile olanlar var ama kemik iyileşmesi açısından sıkıntılar yaşanıyor. Eyvah, bir senem kalmış. Yok, o kadar değil. O kadar kendini gömme lütfen. 51. Şöyle, insanlarda kemik erimesi denen bir şey var. Kemiğin iyileşmesi denen bir şey var. Hiçbir 50 yaşındaki insanın kemiği aynı insanın 20 yaşındaki kemik iyileşmesi kadar güzel iyileşemiyor. Yani aynı sen 20 yaşında kolun kırılsa ve 50 yaşında kolun kırılsa aynı hızda ve kalitede dokuların iyileşmiyor. Bu yüzden. Ve burnun da üst yarısı neredeyse iskeleti kemikten oluşan bir yapı. Veya hastalara diyoruz hani tamam farkındasınız da niye bu saate kadar beklediniz madem bu kadar büyük bir deformite var. Ama şu var, nefes alma diye bir şey var burnu. Sağlıklı nefes almayı engelleyecek şeyler de 15 yaşında da yapılabilir. 70 yaşında da yapılabilir. Hastanın tıbbi durumu uygunsa genel anestezi altında. Şimdi sağlıkla ilgili kısmı istersen bir tarafa koyalım. Çünkü neden? Estetik yaparken biz mutlaka hastanın sağlıklı nefes alması ile ilgili deviyasyon dediğimiz bir sıkıntısı varsa onu gideriyoruz. Burun eti dediğimiz konkalarının hipertrofiye uğraması varsa bunların küçültmesini sağlıyoruz. Hastayı daha iyi nefes alır hale getirmeye çalışıyoruz. Ama işin bir tane de estetik kısmı var. 1000 tane de teknik var. Ama kabaca ikiye ayrılıyor teknikler. İkisi de aynı genel anestezi altında. Biri kapalı teknik, biri açık teknik. Tek fark kapalı teknikte şurada kesi yok, açık teknikte burada kesi var. Kapalı teknikte yan deliklerin içinden girilerek burun sırtına çıkılıyor. Açık teknikte buradan kesiliyor. Yine yan deliklerin içinden kesiliyor. Burun derisi ters çevriliyor. Tek fark burunun şu kolimella dediğimiz öndeki ortadaki derinin üzerinde yapılan bir kesiktir. Burada iz kalıyor mu? Kalmıyor. Neredeyse kalmıyor. Her cerrahın kendine göre bir tekniği var. Daha çok sevdiği, elinin yatkın olduğu bir teknik var. Her iki yapılan işlemde birbirine avantaj ve dezavantajları da var. Günümüzde özellikle İstanbul'da her ikisini veya Türkiye'de her ikisinde çokça uygulanıyor. Benim öyle bir ayrımım yok. Kapalı da yapıyorum, açık da yapıyorum. Hastaya göre karar veriyorum. Ama en çok hangisini yapıyorsun dersen ben açık tekniği yapanlardanım. Burun ucuyla daha fazla uğraşmam gereken durumlarda açık teknikle girerek burun ucuna kalıcı dikişleri atmam benim açımdan elim daha kolay alışıyor. Bazı arkadaşlarım kapalı teknikte yapıyor. Bu genel tabirler. Bir de günümüzde piezo burun estetiği diye bir şey çıktı. İşte günümüzde yine çok sıkça duyulan bir kelime. Burun estetiğinde aslında kullanılan bir aletin ismi bu. Şimdi biz burun estetiğinde açık veya kapalı hangi yöntemle yaparsak yapalım ki piezo genelde açık yöntemde kullanılan bir cihaz. Burun kemiklerine şekil vermek için özellikle kullanılıyor. Bu ultrasonik ses dalgası yayan bir cihaz. Biz çoğunlukla burun kemiklerini bildiğimiz o heykeltıraşların elinde keski çekiçlerle onların minyatürleri, minikleriyle yapıyoruz. İşte burun sırtındaki kemiği tıraşlıyoruz. Keskiyle alıyoruz o kemiğin fazlalığını. Yetmezse yine o marangozların raspaları vardır elinde. Onların yine minyatürleriyle buradaki kemik talaşlarını iyice düzlüyoruz, temizliyoruz. Bu işe yarıyor piezo. Daha az morluk, daha az ödem olmasına, daha az kanama olmasına sebep oluyor. Bir de burnun çatısının şöyle bir V şeklinde çatı olarak düşünürsen burun kemiklerini birbirine değen bir binanın çatısı gibi. Burnun fazlasını çatısından sırtından aldığın zaman bu çatının aralık kalıyor ve burası geniş oluyor. Biz burun deliklerinden içeri yine bir keski sokuyoruz.
Bu keskiyle burnun kenarından şöyle L harfi şeklinde burun kemiklerini, yüz kemiklerinden aynı camcıların elmasla camı çizdiği gibi bildiğin kırıyoruz. İstemli bir kırık oluşturuyoruz ve burun kemiklerini sıktığımızda bu ortadaki mesafeyi daraltabiliyoruz. Burunun çatısını da kapatabiliyoruz. Bunu da piezo ile yapabiliyorsun. Bu sadece bir aslında teknikte işe yarayan bir alet. Çoğunlukla kullanılmıyor. Yani 100 plastik 60 tanesi piezo aslında kullanmıyor. Kullanan da var, kullanmayan da var. Kulak burun boğazcı arkadaşlardan da var bunu yapanlar. Piezo'yu daha çok kullananlar. Ama burnun ucuyla ilgili kısımlarda piezo falan kullanılmıyor. Yani burnun alt yarısının iskeleti ise kıkırdaktan oluşmakta. Buraya özel dikişler veya kıkırdak greftleri, aynı saç ekiminde kullandığımız gibi burnumuzun o septum dediğimiz o orta duvarında yamuk olan parçasından aldığımız kıkırdaklara şekil vererek burnun başka yerlerine kıkırdak dokularını transfer ederek burnu şekillendirmeye çalışıyoruz. Yine genel anestezi altına yapılan bir işlem. Benim elimde, tabii herkesin yapma süresi birbirinden farklı, bunun bir doğrusu yok ama 1 ila 1,5 saat arasında sürüyor. Daha önceden hiç burun ameliyatı olmamışsa insan. Hastanemizde oturup konuşuyoruz ameliyattan önce. Nasıl bir burun hayali var? Yüzüne nasıl bir burun yakışır ve biz ne yapabiliriz? Yani her kumaştan da her elbise çıkmıyor ne yazık ki. Bunu doğru belirlemek lazım. Bir de her istenilen şey realistik, gerçekçi değil. Şimdi eskilerin tabiriyle söyleyeyim. Bizim öğrenciliğimizden önce hocalarımıza hastalarımız gazete küpürleriyle gelirlermiş. Rahmetli Muhterem Nur'un burnu gibi olsun hocam diye Muhterem Nur'un burnunu gösterirlermiş. Şimdi o burun çok güzel bir burun olabilir ama her yüze yakışmaz. Yüze yakışan bir burnu bulmak için bazı kriterlerimiz var. Bazı ölçek kriterlerimiz var. Biz oturup bunları hastalarımızla tartışıyoruz. İşte burnunuz yüzünüze göre geniş, bunun biraz daraltılması, burnunuzun uzunluğu yüzünüze göre uzun veya kısa, buna göre yapılması gerekenler, burnunuzun ucunun düşüklüğü veya yüksekliği, rotasyon veya derotasyon, kaldırılması veya indirilmesi, burun sırtınızın üstündeki kemiğin ne kadar fazla olduğu veya ne kadar az olduğu, etlik burunlarda da tam tersine çukur veya Asyalı burunlarında bunun yukarı mı kaldırılması gerekiyor. Bunlara göre bir yol planı çiziyoruz ve bunların için her biri için yapılacak manevralar birbirinden farklı. O yüzden bu ameliyata daha çok Amerika'da custom made surgery diyorlar. Yani terzi işi cerrahi diyorlar. Yani kişinin bedenine uygun bir elbise dikmeye çalışıyorsunuz. Haute couture. Yani gerçekten bedenine uygun bir şey dikmeye çalışıyorsunuz. Kimi hastada çok basit 4 manevrayla bitirilebilecek bir burun, kimi hastada 2 saat uğraşıyorsunuz ancak istediğiniz şekle getirmeye çalışıyorsunuz. Genel anestezi olduğu için hasta bir gece hastanede kalıyor. Önceleri metrelerce bez sokardık. O dönemler artık bitti burnun deliklerinden içeri. Şimdi silikon tüplerimiz var. İçinden rahatlıkla rahat hava alabileceği, burnundan nefes alabileceği tüpler var. Aynı o gazoz içtiğimiz pipetler gibi kenarında böyle hava yolu var. Onları burnun içine yerleştiriyoruz. Hatta onları bir iple bağlıyoruz içeriden. Burun sırtına da bir tane plastik artık bir alçı koyuyoruz. Önceki yıllarda böyle şişlikler, morluklar daha fazla olurdu bu ameliyattan sonra ama her geçen gün teknik biraz daha böyle daha hassaslaştıkça bu morluk ve şişlik az oluyor ama illaki oluyor. O yüzden ilk gece hastaneye yatırırken işte serumlar, antibiyotikler var. Başımızı yüksekte yatırıyoruz. Gözlerimize saat başı buz uygulaması veya soğuk uygulama yapıyoruz. Çünkü burnun bütün lenf akımı gözlere doğru olduğu için bu şişlik ve morluk gözlere oturuyor. Ve 3 gün boyunca bu morluk ve şişlik artıyor. Bu klasik. 3. günden sonra hızlı bir şekilde azalmaya başlıyor. 2. günde genellikle tampon koyduysak bazı ameliyatlarda tampon bile koymuyoruz. Gerek olmuyor. Buna ameliyatta karar veriyoruz. Tampon da koyduysak o burun içindeki tamponları çekiyoruz. Özel burun kremlerimiz ve burun spreylerimiz oluyor. Bir hafta ağızdan antibiyotik veriyoruz. 1. haftanın sonunda açık teknikte yaptıysak burun ucundaki dikişleri alıyoruz. Kapalı teknikte yaptıysak burun içindeki dikişleri almıyoruz. 1. haftanın sonunda burun alçısını çıkartıp bir kontrol ediyoruz. Yeteri kadar kemiklerin sertleştiğine inanıyorsak tekrar alçı koymuyoruz. %5, %10 hastada o kadar sertleşmeyebiliyor kemikler. İkinci bir alçı koyuyoruz. Bir 3 ila 5 gün daha o alçıyı tutabiliyoruz. Veya bant yapıştırıyoruz. Özel bantlarımız var. 3-5 gün sonra bantları çıkarıyoruz. Tabii ki burnumuz asla istediğimiz şekilde nihai sonuçta değil. Patlıcan gibi şiş bir burun var karşımızda. Ne olursa olsun. Özellikle burun kökümüz ve burun ucumuz özellikle şiş oluyor. Hatta ben hastalara ameliyattan önce şöyle yapıyorum. Parmağınızı burnunuzun ucuna getirin, şöyle bir dokunun. Bunun bir kıvamı var diyorum. Lastik silgi gibi. Ameliyattan sonra bu diyorum mermer gibi sert olacak. Mermer gibi. Ne zaman ki bu mermerlik tekrar eski yumuşaklığına erişti,
yaklaştı. Bilin ki ameliyat içerideki iyileşmeler iyice bitti. Artık burnunuz nihai şeklini aldı. Niye bunu söylüyorum? Buna ulaşmak bazen 1,5 yılı buluyor. Aa. Şimdi ameliyattan 3 ila 4 hafta geçti burun ameliyatından sonra. Her şey de yolunda gidiyor. Seni hiç tanımayan bir insan ve bu işten anlamayan bir insan, eğer başarılı bir ameliyat yaptıysak senin bir kere burun estetiği olduğunu anlamaması gerekiyor yüzünden. Hani böyle gözün şişi, morluğu falan filan. Onların iyice oturmuş olması gerekiyor. Ama her aynaya baktığında sen farkındasın. Ameliyattan 8 hafta geçti. Almanya'daki kuzenlerin geldi. Yıllardır seni görmemiş olanlar. Ya Gülçin, sana ne oldu? Sana bir değişiklik var. Makyaj mı yaptın? Sana bir şey mi oldu sana diye böyle bir şüpheye düşüyorlar. Ama senin yüzüne alışman 4 ay sürüyor. 16 hafta her aynaya baktığında farklı bir insan görüyor insan. Çünkü burun böyle saklanabilen bir yer değil. Herkes karışıyor. Konu komşu burnun olmuş, yamuk duruyor, bilmem ne, şiş mi bu? Saklanabilen bir yer değil. Göğüs öyle değil, meme öyle değil. Kimsenin haberi olmuyor ama burunla herkes bir şey görüyor ve konuşuyor bunun hakkında. Geldik 16. haftaya, 4. aya, sen artık yüzüne alışmaya başladın. Her şey de yolunda gidiyor. 6. aya ulaştığımızda neredeyse bu burun ameliyatının %60-70'i bize kendini gösterir hale geliyor. Tabii burada burun derisinin kalınlığı, kalitesi, bazen çok kalın derili oluyorlar. 6 ayda bile hiçbir şey belli olmuyor. Bazen de çok ince derili oluyor. Burun derisi çok aşırı ince oluyor. 3. ayda her şeyi gösterebiliyor. Çünkü üstteki kamuflaj dokuyla ilgili ne kadar kalınsa o kadar az gösteriyor. 6. ayda diyelim ki hasta çok mutlu, her şey yolunda. Biz hala mutlu olmuyoruz. Çünkü 1. yılda da bu 6. aydaki mutluluğu arıyoruz. Gerçekten işler yolunda gidiyor mu diye. Çünkü burun haftalar, aylar, yıllar içinde gerçekten çok büyük değişim gösteriyor. Ben şimdi bunu bir yakınıma anlatıyordum. Bir gün bir başka yakınım dedi ki sakın inanma, bir yılda da oturmuyor. Benimki tam 2 yıl sonra istediğim şekilde geldi dedi. Hatta fotoğraflarını yan yana koyduk. Ameliyattan 8 yıl geçmiş. Ameliyatın 1. yıl sonrası ile 8. yıl sonrası arasında bile ciddi derecede fark edilebilecek derecede farklar var. O yüzden burada en önemli şey, yine baştan söylediğim gibi, custom made yapmak bu işi. Yani kişiye özgü yapmak ve asla, kitabın söylediği bir şey var, never overcorrect dediği, asla abartı bir iş yapmamak. Yani burun ucunu fazla kaldırma, burun sırtını fazla oyma. Çünkü özellikle doku çıkarma işlemleri de geri getiremiyorsun. Yani dokuyu çıkardı mı geçmiş olsun. Ya kulağından ya kaburgasından parça alıp tekrar koymak zorunda kalıyorsun. Halbuki azıcık yüksek kalsa ne olur? 1 yıl geçti, 2 yıl geçti, hasta memnun değil. Buranın tekrar tıraşlanması gerekiyor. Bunu düzeltme işi tamam belki genel anesteziyle, genel ameliyat ama 15-20 dakikada bitecek bir işken kaburganın bunun konması belki 3 saat sürüyor. O yüzden hani revizyondan revizyona da fark var. Burun ameliyatları özellikle ameliyat öncesi hastalarla çok iyi konuşulup, sürecin çok iyi anlatılıp hastanın hazırlanması gereken ameliyatlar. Çünkü olan kişi hiçbir şekilde mutluluğunu da, pişmanlığını da, mutsuzluğunu da saklayamıyor. Her şey apaçık ortada duruyor. Burun ameliyatlarından önce en önemli şey, ameliyat kadar önemli şey hastaların bu ameliyata hazırlanması. O yüzden ben şahsen çok vakit geçiriyorum hastayla ameliyattan önce. Onun beklentisini anlamaya çalışıyorum. Ne yapabileceğimi söylemeye çalışıyorum. Doğrunun ne olduğunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bazen beklentiler gerçeklerin çok ötesine geçiyor. Sonuçlar hayal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. En çok revizyon ameliyatının yapıldığı, yani düzeltme ameliyatının yapıldığı ameliyat burun ameliyatıdır. Burun estetikleri, estetik ameliyatlar içinde. Yıllarca kümülatifte dünyada en fazla yapılan estetik de burun estetiğiydi. Artık meme cerrahisi biraz burun estetiğinin biraz değil bayağı bir önüne geçti. Ama insanlar bir fotoğraf getirip özellikle hayallerindeki güzellikteki bir yüzle orantılı bir burnu kendi yüzlerinde istiyorlar. Bu çok doğru bir şey değil. O yüzden hastaya bunu çok doğru bir şekilde anlatmak lazım. Gerçekleri anlatmak lazım. Çünkü burada birinci amaç yüze yakışan doğallıkta bir burun elde etmeye çalışmak. Çünkü dinamik bir yapının statiğini değiştiriyorsunuz. Aslında yaşayan canlı bir organı statik olarak değiştiriyorsunuz. Yani şöyle anlatayım. Bir binayı yıkıp baştan yapmak daha kolaydır. Binanın içinde yaşayan insanlar var ki o binayı rejovane etmekten. Siz çalışan bir organı daha iyi çalışsın diye uğraşırken bir taraftan da o binanın statiğini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Zorlu bir süreçtir. Hastaları iyi hazırlamak lazım. Bu eskiden hani daha ne diyeyim 20 sene öncesinde burun ameliyatı olan arkadaşlarıma bakıyorum. Uçlar herkeste böyle lastik gibi böyle yuvarlak. Şimdi daha köşeli uçlar yapıyorsunuz galiba değil mi? Hani ışıklar doğru yansısın falan Aynen diye. öyle. Bunların ışık kırılma noktaları var burnumuzun ucunda. Tam böyle bir kameranın yüksek
yoğunluktaki bir ışığı yüzünüze vurduğunda işte belli tip defining point dediğimiz Evet. kıkırdakların cilt üzerinde yarattığı noktalar var. Bunlar işte bazı teoremler var, poligonlar var oralarda. Evet. Herkese böyle yüz yuvarlak burun zaten doğru değil. Çoğu kişinin de burun ucunun kıkırdakları o şekilde değil. Özellikle kapalı yöntemle yapılıp da burun ucuna dikiş atılamayan yöntemlerde, çok eski yöntemlerde burun uçları gerçekten böyle tabiri caizse top gibi yüz yuvarlak Evet. olabiliyordu. Şimdi günümüzde o neredeyse kalmadı. İkincisi burun uçları çok düşebiliyordu insanların. Yine kalıcı, kapalı ve yöntemle kalıcı dikiş konulmayan burunlarda burun ucu aşağı doğru düşebiliyordu belli yıllar sonra. Artık bu komplikasyonla da daha az karşılaşır hale geldik.